Kendi arabanızı bir yazıcıdan çıkardığınızı düşünsenize. Kulağa tam bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi geliyor, değil mi? Peki ya size bunun artık pek de bir fantazi olmadığını söylesem? Bakın bu fikir aslında hiç de yeni sayılmaz. Tam 10 yıl önce Sabah gazetesinde atılan başlık buydu. Herkes evinde otomobil üretecek. Vay be, resmen otomotivde ikinci bir devrimden bahsediliyordu. Peki aradan geçen bunca zamandan sonra bu iddialı vizyonun neresindeyiz? Çünkü 3D yazıcıyla araba üretme fikri öyle son birkaç yılın gelip geçici bir modası değil. Hayır, bu 10 yıllardır sessiz sedasız gelişen bir teknolojinin ta kendisi. Prototiplerle başlayıp seri üretime kadar uzanan inanılmaz bir hikaye bu. Gelişimin hızına bir baksanıza, gerçekten baş döndürücü. 2010'da Irby diye bir aracın sadece dış kaporta panelleri basılabiliyordu. Sadece 4 yıl sonra 2014'te Stratti adında bir araba herkesin gözü önünde bir fuarda tam 44 saatte basıldı. 2 günden kısa bir sürede. 2019'a geldiğimizde ise LSV diye bir modelle artık seri üretim planları ciddi konuşulur olmuştu. Şimdi bu küresel büyük resimden bir anlığına uzaklaşalım ve rotamızı Türkiye'ye, Çorum'a çevirelim. Çünkü burada bizi inanılmaz kişisel, tutku dolu ve bir o kadar da iddialı bir proje bekliyor. Karşınızda hikayemizin kahramanı mekatronik mühendisi Burak. Onun hedefi, yani kelimenin tam anlamıyla çılgıncaydı. Sadece arabanın dışını, kaportasını falan değil, arabanın iskeletini yani şasiyi, o her şeyi bir arada tutan, güvenliği sağlayan en kritik parçayı da geri dönüştürülmüş plastikten basacaktı. İşte bu işin zorluğunu resmen arşa çıkaran bir hedefti. Projenin boyutunu gözünüzde canlandırmak için şu rakama bir odaklanalım. Tam 650 kilogram. Evet, yanlış duymadınız. 650 kilo plastik filament kullanılmış. Hani 3D yazıcının mürekkebi diyoruz ya, işte ondan. Bu miktar bile tek başına projenin ne kadar devasa olduğunu anlatmaya yetiyor. Tabii bu araba yazıcıdan tek parça halinde çıkmadı. Öyle bir teknoloji henüz yok. Hayır, tam aksine dev bir Lego ya da yapboz gibi düşünün. Tek tek basılmış tam 500 ayrı parça ve hepsi özenle, sabırla birleştirilerek bu hale geldi. Peki bütün bunların maliyeti ne oldu? Sıkı durun, sadece malzeme ve ekipman için harcanan para, daha işçiliği falan saymıyoruz bile, 2 milyon lirayı geçmiş. Yani bu rakam bile projenin arkasındaki adanmışlığın, ciddiyetin ne boyutta olduğunu gösteriyor. Ama Burak'ın savaşı sadece teknik zorluklarla, rakamlarla değildi. Belki de en zoru çevresindeki inanılmaz şüphecilikti. Şu olayı bir hayal edin. İnsanlar gelip bu gerçekten plastik mi ya diye meraklarından pürmüzle ısıttıkları tornavidayı arabaya saplamışlar. İnanılır gibi değil ama gerçek. Aslında insanların yaptığı bu ilkel test, farkında olmadan projenin en can alıcı, en karmaşık sorununa parmak basıyordu. Soru şu: bir araba yapmak, herhangi bir plastiği yazıcıya takıp yazdır tuşuna basmak kadar basit olabilir mi? Cevap kocaman bir hayır. Çünkü bütün mesele doğru malzemeyi bulmakta. Şöyle bir düşünelim, bir arabanın içindeki parçalar nelere maruz kalıyor? Motorun olduğu bölme resmen kaynıyor. 100 dereceye kadar çıkabiliyor sıcaklık. Bir de güneşin altındasınız, sürekli UV ışınları var, yağ var, benzin var. Yani yanlış bir malzeme seçerseniz o parça ya eğilir, ya çatlar ya da eriyip gider. Kısacası felaket. Farkı daha net anlamak için iki farklı plastiği karşılaştıralım. Bir tarafta hobi için kullanılan mısır nişastasından yapılan ve sıcağa hiç gelemeyen o bildiğimiz PLA plastik var. Diğer taraftaysa dev otomobil firmalarının kullandığı mühendislik harikası AES ve naylon gibi malzemeler. Bunlar hem ısıya hem kimyasallara hem de darbelere karşı inanılmaz dayanıklı. İşte bir araba için bu ikisi arasındaki fark kelimenin tam anlamıyla hayat memat meselesi. Tamam. Anladık ki malzeme konusu çok kritik ve karmaşık. Peki Burak gibi tek bir insanın bu kadar zorlandığı bir konuda bu teknoloji nasıl olacak da seri üretime geçecek? Bu devasa sorun endüstriyel ölçekte nasıl çözülüyor? İşte bu sorunun cevabı için tekrar büyük resme dönüyoruz. Karşınızda bu malzeme sorununu endüstriyel ölçekte çözmeyi başarmış bir devrim. Seri üretim için tasarlanmış LSEV. 3D baskının getirdiği değişimi görmek için şu rakamlara bir bakın. Normal bir arabada yaklaşık 2000 parça bulunur. LSEV'de kaç tane var dersiniz? Sadece 57. Ya da Ar-Ge süresi. Normalde 3 ila 5 yıl sürerken burada 1 yılın altına iniyor. Ve belki de en önemlisi, araba neredeyse yarı yarıya daha hafif. İşte bu üretimde devrim değil de nedir? Ve geldik en çarpıcı sonuca. Bütün bu verimlilik artışı ne demek biliyor musunuz? Yatırım maliyetleri %70'den fazla düşüyor demek. Bu da şu anlama geliyor: artık pazara girmeyi hayal bile edemeyen küçük, yenilikçi firmalar için kapı sonuna kadar açılıyor.
Tamam, mühendisliği çözdük, üretimi çözdük, artık her şey tamam diyorsunuz değil mi? Ama hayır, sizi yolda bekleyen belki de en sarp yokuş var, kanunlar. Çünkü bir arabayı teknik olarak üretmiş olmanız, onu yasal olarak trafiğe çıkarabileceğiniz anlamına gelmiyor maalesef. Burak'ın o kadar emek verdiği Supra'sı evet bir mühendislik harikası ama bir plakası yok. Ve bu yüzden de yasal olarak yollara çıkamıyor. Süreç nasıl işliyor peki? Resmen aşılması imkansız bir duvar gibi. Önce bütün o teknik çizimlerle, planlarla mühendislik onayı alacaksınız. Sonra en zor kısmı yaptığınız aracı milyonlarca liralık çarpışma testlerine sokup sağlam çıkmasını umacaksınız. Evet, arabanız parçalanacak ancak bütün bunları geçerseniz resmi onayı alıp tescil yaptırabilirsiniz. Şimdi düşünün, Burak gibi tek başına bu işe girişmiş biri için bu süreç neredeyse imkansız. Peki o zaman bütün bu çaba niye? Şunu anlamak çok önemli. Buradaki asıl hayal gidip de pahalı süper arabaların aynısını basmak değil. Asla. Asıl mesele araba nedir ve bir araba nasıl üretilir sorularına yepyeni cevaplar bulmak, bütün ezberleri bozmak. İşte Burak'ın o büyük vizyonu da tam olarak bu. Onun hayali geleceğin kapısını aralayan bir fikir aslında. Türkiye'deki çöpleri dönüştürüp onlardan küçük, pratik şehir içi arabaları yapabiliriz diyor. Düşünsenize, hem sürdürülebilir hem de yerli üretim. Harika değil mi? Bir anlığına gözünüzü kapatıp hayal edin. Gelecekte şehirlerimizin kendi topladığımız, kendi geri dönüştürdüğümüz atıklardan bastığımız arabalarla dolu olduğunu. Bu teknoloji sadece otomotiv sektörünü değil, üretimle, tüketimle, çevreyle olan ilişkimizi kökünden değiştirme potansiyeline sahip. Yani bu sadece bir araba basma hayali değil. Bu çok daha akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğin hayali.